Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. İlk olarak bu videoya denk geldiyseniz ikinci bölüm videosuna denk gelmişsinizdir. Çantamın yapım aşaması uzun sürdüğü için 2 bölümden oluşuyor. Birinci bölüm linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Evet, 11. sıramdan itibaren 71 tane popcornumu, bir sıra popcorn, bir sıra sık iğne, bir sıra popcorn, bir sıra sık iğne şeklinde ördüm. 71 popcornum, 142 tane de sık iğnem vardı çantamda. Bu şekilde 16. sırama kadar ilerledim. Yani 15. sıramda popcorn sıramı tamamladım. 16. sırama geçtim ve sık iğnelerle ilerledim. Burada işaretleyicimden 7 önceki sık iğneme kadar geldim. Bakın toplamda kaç sıra yapmış oldum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 sıra popcorn sırası yapmış oldum. 8 popcornumdan sonraki sık iğne sıramdayım. Hemen bu noktada ölçümü de paylaşayım sizlerle. El ayarına göre değişecektir. Ölçüye göre yapanlar varsa eğer şu şekilde tabandan itibaren ölçüm 16,5 santim olmuş oldu. Şu anda 16. sıramın başındayım. Dediğim gibi 16. sıramın başında sık iğnem yaparak ilerledim ve buradaki işaretleyicimden 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 önceki sık iğneme gelmiş oldum. 8. sık iğnemdeyim. İşaretlerimin önünde arada 7 tane sık iğnem var. Burada eksiltmelerime başlayacağım. Hemen bakın şuradan itibaren saydığımda 7 tane sık iğnem var. 7. sık iğneme tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum. Kapatmıyorum. Yanındaki sık iğneme batıyorum. İpimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim var tığımda. Hepsini birlikte çekerek eksiltmemi yapıyorum. Bir eksiltmemi tamamlamış oldum. Hemen yanındaki sık iğneme geçiyorum. İpimi çekiyorum, kapatmıyorum. Yanındaki sık iğneme geçiyorum, ipimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte çekerek eksiltmemi yapıyorum. Niye 7 ile başladım? En son hatırlarsanız 2 çift 3 tek yapmıştım işaretleyicimden önce. Bu kenarda arttırmış olduklarımı bu sıramda eksiltiyorum. O yüzden 7 ile başladım. Arada bakın 2 tane eksiltmemi yaptıktan sonra 1, 2 ve 3 tane sık iğnem kalmış oldu. Kenarlarda birbirinde eksiltme yaparak 2 tane eksiltmemi yapmış oldum. İşaretleyicimden önce 3 tane sık iğnem var. Buradaki 3 sık iğnemi tek örüyorum. 1 sık iğne, 2 sık iğne, 3 sık iğnemi yaptım. Her birine birer tane sık iğne yaptım. İşaretleyicinin olduğu yerdeyim. Burada işaretleyicimi çıkarıyorum. İşaretleyicimin olduğu yere de 4. tekimi yapıyorum. İşaretleyicimi tekrar takıyorum. Yanındakine geçiyorum. 5. tekim ve yanındakine 6. tekimi yapıyorum. 2 eksiltmemi yaptım. Arada 6 tek yaptım. En sonki arttırma sıramda da arada 6 tek 2 çift yapmıştım. Şimdi 6 tekimi yaptım. Tekrar eksiltme yapacağım. Bakın işaretleyicinin olduğu yerle beraber sayıyorum. 1, 2 ve 3 tane tek yapmış oldum. Yanındaki sık iğneme geçiyorum. İpimi çekiyorum. Kapatmıyorum. Yanındakine geçiyorum. İpimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte çekerek eksiltmemi yapıyorum. Yanındakilerden yine bir tane eksiltme yapacağım. Yanındaki sık iğneme batıyorum. İpimi çekiyorum. Kapatmıyorum. Ve yanındaki sık iğneme batıyorum. İpimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte çekerek eksiltmemi tamamlamış oluyorum bu sıramda. Hemen dönüyorum. Yanındaki sık iğneme bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme bir sık iğne. Bu şekilde kalan her bir sık iğneme birer tane sık iğne yaparak işaretleyicimden diğer taraftaki işaretleyicimden 7 önceki sık iğneme kadar ilerliyorum. Eksiltmemden sonraki tüm sık iğnelerimi yaparak burada işaretleyicimden 7 önceki sık iğneme kadar gelmiş oldum. Hemen bu noktadan tekrar eksiltmeme başlıyorum. Yanındaki sık iğneme batıyorum. İpimi çekiyorum, kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum, ipimi çekiyorum. 3 tane
ilmeğim var. Hepsini birlikte topluyorum. Diğer tarafta yapmış olduğum işlemin aynısını yine burada da uyguluyorum. Eksiltmemi yaptım. Yanındaki sık iğneme batıyorum. İpimi çekiyorum. Kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte çekerek eksiltmemi yapıyorum. İkinci eksiltmemi yapmış oldum. Hemen yanındaki sık iğneme bir sık iğne. Yanındaki sık iğneme bir sık iğne 2. Yanındaki sık iğneme bir sık iğne yaparak 3 tane tek elde etmiş oldum. 2 eksiltme yaptım. 3 tane tek yapmış oldum. İşaretleyicimin olduğu yerdeyim. İşaretleyicimin olduğu yere de 4. tekimi yapıyorum. Ve işaretleyicimi tekrar takıyorum. Yanındakine 5. tekim ve yanındakine 6. tekimi yaptım. Hemen sonraki sık iğnelerimi yine eksiltme yapacağım. Yanındaki sık iğneme batıyorum. İpimi çekiyorum. Kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte çekerek eksiltmemi yapıyorum. Yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. Kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte çekerek eksiltmemi yapmış oluyorum. 2 bu taraftan 2 bu taraftan eksiltmemi yaptım. 4 oldu. Diğer ucumdan da aynı şekilde 4 tane 2 bu taraftan 2 bu taraftan eksiltmemi yaparak 4 tane eksiltmeye ulaşmış oldum. Pardon 8 tane eksiltmeye ulaşmış oldum toplamda. Hemen yanındaki sık iğnelerimi örüyorum. Bu sıramda 16. sıramı bu şekilde tamamlamış oluyorum. Sıra sonunda 142 tane, bir önceki sıramda 142 tane olan sık iğne sayım bu sıramda 134'e düşmüş oldu. 8 tane azaltıyorum. Yani siz 140'sa ya da farklı rakamlardaysa 8 tane eksilterek doğru olup olmadığını sayabilirsiniz. Sık iğnelerinizin sayısını. Bu şekilde sık iğnelerimi tamamlıyorum. 16. sıramı bitiriyorum. Buradaki başlangıç noktama kadar geldim. 2 tane zincir çekip yine popcorn sırama geçiş yapıyorum. Her bir sık iğnemin üzerine popcornlarımı yaparak yine 17. sıramı da bu şekilde tamamlayarak başladığım noktaya gelip sık iğne sıramı hazırlıyorum. Bu şekilde 16. sıramızı da yapalım ve 17. sıramızı 16 ve 17. sıramızı da yapıp gelelim hemen. Evet, 16. sırada eksiltmelerimi yaptıktan sonra toplamda 134 tane sık iğne elde etmiştim. Sık iğnelerimi ördüm. 17. sırama geçiş yaptım ve her bir sık iğnemin üzerine popcornlarımı devam ettireceğimi söylemiştim. Popcornlarımı tamamladım. 17. sıramda tamamladım. 17. sıramda kaç tane popcorn elde ettim? 67 tane popcorn elde etmiş oldum eksiltmelerimden sonra. Daha sonrasında 17 sıramı popcornlarımı tamamlayarak geldim. Başlangıç noktamdan sık iğnelerimle devam ederek bakın buradaki işareticimin olduğu yere kadar geldim. Şu anda 18. sıramdayım. Tekrar bir eksiltme yapacağım. Hemen burada işaretleyicimin olduğu yere geldim. Şöyle biraz yakınlaştırayım. İşaretleyicimin olduğu yerden şurada işaretleyicimi saymadan 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane sık iğne kalmış oldu işaretleyicimden önce. Hemen burada 6. sık iğneme tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum. Kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim oluyor tığımda. Hepsini birlikte çekerek eksiltmemi yapıyorum. İlk eksiltmemi yapmış oldum. Yanındaki sık iğneme geçiyorum. 3. sık iğneme tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum. Kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. Kapatmıyorum. 3 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte çekerek eksiltmemi yapıyorum. Bakın işaretleyicimden önce 2 tane sık iğnem kalmış oldu. Buradaki sık iğnelerimin de her birine birer tane sık iğne yapıyorum. 1 ve 2. Ne yaptık? İşaretleyicimizden önce 1 eksiltme, 2 eksiltme, toplamda 2 eksiltme yaptım ve 2 tane tek örmüş oldum. Hemen yanında işaretleyicimin olduğu yere geldim. Pardon. Hastalığı henüz atamadım vücudumdan. İşaretleyicimin olduğu yere geldim. İşaretleyicimin olduğu yere de bir sık iğne yaptım. Hemen buraya işaretleyicimi takıyorum. Yanındaki sık iğneme geçiyorum. Buraya da bir sık iğne yapıyorum.
2 tane eksiltmemi yaptım başta ve 4 tane de tek oluşturmuş oldum ortada. Hemen yanındaki sık iğneme geçiyorum ve eksiltmeme başlıyorum. İpimi çekiyorum, kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum, ipimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte çekerek eksiltmeme yapıyorum. Yanındaki sık iğneme geçiyorum, ipimi çekiyorum. Yanındakine geçiyorum, yine ipimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte çekerek eksiltmemi yapıyorum. Evet, eksiltmemi de yaptım. Bakın ne yapmış olduk? 1, 2 eksiltme. İkisini birlikte topladım. Arada 4 tane tek ördüm. Sonunda ikisini birlikte toplayarak 2 eksiltme daha yapmış oldum. Sonraki sık iğnelerimi de yine örüyorum. Buradan yanındaki sık iğneme bir sık iğne, yanındaki sık iğneme bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde yine her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak işaretleyicimden diğer taraftaki, şu taraftaki işaretleyicimden 6 tane sık iğne kalana dek ilerliyorum. Evet, eksiltmemden sonra her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak burada işaretleyicimden 6 önceki sık iğnem kalana dek geldim. İşaretleyicime 6 tane sık iğnem kalana dek, daha doğru bir cümle oldu. Hemen burada eksiltmelerime başlayacağım. Bakın 6.'ya tığımı batıyorum, ipimi çekiyorum, kapatmıyorum. 5.'ye batıyorum, ipimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte çekerek eksiltmemi yapıyorum. 4.'ye batıyorum, ipimi çekiyorum, kapatmıyorum. 3.'ye batıyorum, ipimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte çekerek eksiltmemi yapıyorum. 2 tane eksiltme yapmış oldum. İşaretleyicimden önceki 2 sık iğneme de tek sık iğne yapıyorum. 1 ve 2. İşaretleyicimin olduğu yere geldim. Burada işaretleyicimi çıkarıyorum. İşaretleyicimin olduğu yere de bir sık iğne yapıp işaretleyicimi tekrar takıyorum. Hemen yanındakine geçip buraya da bir tek sık iğne yapıyorum. Yani eksiltmemden sonra 4 tek oluşturmuş oldum, yine diğer tarafındaki gibi. Yanındaki sık iğneme batıyorum, ipimi çekiyorum, kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum, ipimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim oldu. Hepsini birlikte çekerek eksiltmemi yapıyorum. Yanındaki sık iğneme batıyorum, ipimi çekiyorum, kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum, ipimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte çekerek ikinci eksiltmemi de yapıyorum. 2 burada, 2 burada ve 2 burada eksiltme yaparak toplamda 8 tane eksiltmemi oluşturmuş oldum. Buradaki sık iğnelerimi de örüyorum. Kalan sık iğnelerin her birine birer tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde 18. sıramı da tamamlamış oluyorum. 18. sıramda sıra sonunda toplamda bir önceki sıramda 134 olan sık iğne sayım bu sıramda 126'ya düşmüş oluyor. Bütün sık iğnelerimi yaparak başlangıç noktama geliyorum. Yine üst sırama çıkıyorum. Popcorn sırama, popcornlarımı oluşturuyorum. Her bir sık iğnenin üzerine sık iğnelerin üzerine popcornlarımı oluşturarak toplamda kaç tane popcorn elde edeceğim? Bir önceki sıramda 67 popcorn elde etmiştim. 4 eksiltiyorum. 63 tane popcorn elde etmiş oluyorum. 19. sıramda da. Ve 20. sırama, sık iğne sırama geçiş yapıyorum. Evet, 19. sıramda da 63 tane popcornumu tamamlayarak sıra sonuna kadar ilerledim. Bakın burada hemen 20. sırama geçiş yaptım, sık iğne sırama. Sık iğnelerimi yaparak yine işaretleyicimin olduğu yere kadar ilerledim. İşaretleyicimden önce 4 tane sık iğnem kalana dek geldim. Burada tekrar bir eksiltme yapacağız. Bu bizim son eksiltme sıramız. Hemen bakın 1, 2, 3 ve 4 tane sık iğnem var. 4.'ye batıyorum, ipimi çekiyorum, kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum, 3.'ye ipimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte çekerek eksiltmemi yapıyorum. Sonda 2 tane sık iğnem kaldı. Buna da tığımı batıyorum, ipimi çekiyorum, kapatmıyorum. Yanındakine de batıyorum, ipimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte toplayarak eksiltmemi yapıyorum. 2 tane eksiltme yapmış oldum. İşaretleyicimin olduğu yerdeyim şu anda. İşaretleyicimi çıkarıyorum. İşaretleyicimin olduğu yere bir tane sık iğne yapıyorum.
işaretleyicimi tekrar takıyorum. Hemen yanındaki sık iğneme batıyorum ve bir sık iğne daha yapıyorum. Bir tek yapmış oldum. 2 tane eksilttim ve 2 tek yaptım. İşaretleyicimin olduğu yere bir tek, yanındakine bir tek sık iğne yaptım. Tekrar eksiltmeye başlayacağım. Hemen tığımı batıyorum, ipimi çekiyorum, kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum, ipimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte çekerek eksiltmemi yapıyorum. Yanındaki sık iğneme geçiyorum, ipimi çekiyorum, kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum, ipimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim var ve hepsini birlikte çekerek eksiltmemi yapıyorum. Burada ne yapmış olduk? 2 eksiltme, 2 tek sık iğne ve 2 eksiltme yapmış olduk toplamda. Bakın hemen yanındaki sık iğneme geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak burada işaretleyicimden önce 4 tane sık iğnem kalana dek ilerliyorum. Burada yine işaretleyicimden önce 4 tane kalana dek ilerledim. İkisini bir topluyorum, eksiltmemi yapıyorum. İkisini bir toplayıp eksiltmemi yapıyorum. İşaretleyicimin olduğu yere ve yanındaki sık iğneme, yani 2 tane sık iğnemin her birine birer tane sık iğne yaparak 2 tekimi oluşturuyorum. Daha sonrasından yine ikisini birlikte topluyorum ve ikisini birlikte toplayarak 2 tane eksiltme yapmış oluyorum. Sonraki sık iğnelerimi de yaparak başlangıç noktama geliyorum. 20. sıramı bu şekilde tamamlıyorum. 20. sıramın sonunda toplamda sık iğne sayım 126'dan 118'e düşmüş oluyor. Yani ilk başta başlamış olduğum sayıya ulaşmış oluyorum. 118 sık iğneme düştüm. 20. sıramda bitirdim. 21. sıram için 2 tane zincir çekip 21. sırama geçiş yapıyorum ve her bir sık iğnemin üzerine popcornlarımı tamamlayarak sıra sonuma kadar ilerliyorum. Evet, 20. sırada son eksiltmemi de yaptıktan sonra 21. sıramda her bir sık iğnemin üzerine popcornlarımı tamamlayarak 59 tane popcornumu oluşturmuş oldum. Hemen bakın bu noktadan şöyle biraz daha yükselteyim. Burada başlangıç noktasına kadar geldim. 59 tane popcorn tamamladıktan sonra şurada başlangıç noktasına geldim. Köşedeki işaretleyicilerim yine aynı şekilde duruyor. Bunu hiçbir şekilde bozmuyorum. Artık çantamın gövde kısmı bitti. Askı kısmına başlayacağım. Öncelikle ölçüsünü vereyim. Şöyle yaptığımda tabandan itibaren çantamın ölçüsü 22,5 santim olmuş oldu. Bu elinizin ayarına göre tabii ki değişiklik gösterecektir. Enini de hemen ölçeyim. Hazır ölçmüşken şu şekilde en böyle dolu olan yeri şöyle düzeltiyorum elimle. 43 santimde eninin ölçüsü olmuş oldu. Şimdi askıma geçmeden önce şöyle düzelteyim. Geçmeden önce 4 tane işaretleyici alıyorum. Burada bakın diğer işaretleyicilerim köşede hala olduğu gibi duruyor. Şu şekilde. Buradan sağdaki işaretleyicim, bu başlangıç noktasına yakın olan yer. Buradaki işaretleyicimi saymadan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 15 tane sık iğne ilmek sayıyorum ve 15.'ye işaretleyicimi takıyorum askım için. Yine burada işaretleyicimden sonra bakın. Sol tarafına 15 saydım. İşaretleyicimi taktım. Hemen sağ tarafına, yani benden doğru bakınca sağ oluyor aslında. Şunu sağ sol. Hepsini, bütün yönleri karıştırmış oldum. Bu işaretleyiciden sonradan bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13'te sıramı bitirmiş oldum. 13 tane ilmekte. Şuradaki kısmı da sayıyorum. 14, 15 ve 16.'ya işaretleyicimi takıyorum. Bu kısma 15 saydım. 15.'ye işaretleyicimi taktım. Diğer tarafa 16 saydım. Şurayı da unutmuyoruz. 16.'ye işaretleyicimi taktım. Hemen arada bakın şu diğer tarafıma geçtim. Burada da şu şekilde tuttuğumda bakın yönüne özellikle dikkat edin. Burada 16 yapmıştım. Burada işaretleyicimden sonra 2, 4, 6, 8, 10,
12, 14 ve 15 tane saydım. 15. işaretleyicimi taktım. 16 bu tarafa, 15 bu tarafa yapmış oldum. İşaretleyicimin bu kısmında. Diğer tarafına bakan yerinde. Bana bakan yerinde bu kısımda 15 saydım. Şuradan sayıyorum. İşaretleyicimi saymadan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 16.ya işaretleyicimi taktım. Bakın burayı 15, burayı 16 yaptım. Burayı 15, pardon burayı 16, burayı 15 saydım. 15. işaretleyicimi taktım. Bu şekilde ayarladım. Şu aradaki ilmek sayılarımda kaç oldu? İşaretleyicimi saymadan sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 ve 27 tane arada ilmek sayım oldu. Aynı şekilde burada da 27 tane oldu. Toplamda 118 ilmeğim vardı. 15 buraya, 16 buraya, 15 buraya, 16 buraya ayırdım askım için. Yani toplamda şu şekilde saydığınızda 32 ilmek bu tarafta askım için kullanacağım. 32 ilmek bu tarafta askım için kullanacağım. Şimdi hemen ipimizi koparmadan askımızın yapımına başlayabilirim. Toplamda gövdem için 21 sıramı tamamladım. 21. sıramın sonundayım. 59 popcornumu yaptım. Burada hemen bakın başlangıç noktama tığımı batıyorum. İpimi çekip kaydırma yapıyorum. İlk sık iğnemi. Yine yanındakine batıyorum. Şöyle ipimi çekiyorum. Kaydırmamı yapıyorum. Şöyle tutarsam daha net gözükecek galiba. Evet. Tekrar baştan alayım. Son popcornumu yaptıktan sonra bakın başlangıç noktamdayım. Buradan tığımı batıyorum. İpimi çekip kaydırmamı yapıyorum. Yanındakine batıyorum. İpimi çekip kaydırmamı yapıyorum. Bakın işaretleyicimin olduğu yere geldim. Buraya da işaretleyicimi çıkarıyorum. 16 tane saymıştık bu tarafta. İşaretleyicimin olduğu yere de bir kaydırma yapıyorum. Köşeme geliyorum. Bu noktada bir tane zincir çekiyorum. Ve örgümü çeviriyorum. Artık askı kısmında tersten de örmeye başlıyorum. Tersten sık iğneleme, yani düz kısmından aslında sık iğnelerime, iç kısmından popcornlarımı yapacağım. Hemen bakın kaydırma yaptığım yere, şuraya kaydırmamı yapmıştım. Şurada gözüküyor. Buraya tığımı batıyorum. İpimi çekip bir sık iğne yapıyorum. Hemen şöyle bakayım, evet, yanındaki kaydırma yaptığım yere geçiyorum. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Yanında yine kaydırma yaptığım yer var. Buraya da yani 3 tane kaydırmayla kaymıştık. İşaretleyicimizin olduğu yere, buraya da bir sık iğne yapıyorum. Hemen yanındaki bakın ilmeklerime geçtim artık. Yanındaki ilmeğime bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak diğer işaretleyicimin olduğu yere kadar geliyorum. Şu ortadaki işaretleyicimi, bunları çıkarabilirsiniz. Ama ortadaki işaretleyicimizi, sık iğnemizi yaptığımız zaman tekrar takıyoruz. Eksiltme için yine kullanacağım bu işaretleyici. Bu şekilde baştan itibaren sık iğnelerimi yaparak buradaki sıra sonuna kadar geliyorum. Ortadaki işaretleyicime tekrar takıyorum. Askımda birinci sıramı tamamladım. İşaretleyicimin olduğu yerden başlayarak sık iğnelerimi yaptım. Öncelikle kaydırmamı yapmıştım. İşaretleyicimin olduğu yere kadar gelerek her birine birer tane sık iğne yaparak diğer işaretleyicimin olduğu yere kadar geldim. Buradaki işaretleyicimi de tekrar taktım. Toplamda 32 tane askım için 32 tane sık iğne elde etmiş oldum. Hemen bu noktada 1 ve 2 zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum ve ikinci sırama geçiş yapıyorum. Buradan artık çantam büyüdüğü için gerçekten masada örmesi çok zor oluyor. İpimi üzerine doluyorum. İkinci sıramdayım. Burası benim popcorn sıram. Artırma, eksiltme hiçbir şey yapmadan popcornlarımı yapacağım bu sırada. Hemen bakın buradaki
Dibindeki sık iğneme batmıyorum. Şuradakine batmıyorum. 2 zincir çektim. Zincirimin dibindekine değil, yanındakine batıyorum. İpimi çektim. İkisini birlikte topladım. İpimi üzerine doladım. Aynı yere ikinci kez battım. İkisini birlikte çektim. Kapatmadım. İpimi üzerine doladım. Aynı yere üçüncü kez battım. İkisini birlikte çektim. 4 tane ilmeğim oldu. Hepsini birlikte çekerek topluyorum. İpimi üzerine doluyorum. Burada atladığım yere zincirimin dibine tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Kapatmıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı yere ikinci kez batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. 3 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte çekerek popcornumu oluşturuyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bakın bir sık iğne atlayıp diğerine batıyorum. 3 kez batarak 2 kere de çekiyorum. 2 ve 3. 4 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte topluyorum. İpimi üzerine alıyorum. Hemen bir geriye geliyorum. Şu kısma. Buraya tığımı batıyorum. 2 kere de çekerek 2 kere de batarak 2 kere de çekiyorum. Bakın 3 tane ilmeğim oldu. Hepsini birlikte topluyorum. Normal popcornlarımı oluşturuyorum. Her bir sık iğneme ya 2 tane sık iğneme bir popcorn, 2 sık iğneme bir popcorn şeklinde ilerleyerek burada işaretleyicimin olduğu yere kadar geliyorum. Evet, popcornlarımı oluşturarak işaretleyicimden bir önceki sık iğneme kadar geldim. Bu kısma kadar 7 tane popcorn oluşturmuş oldum. Buradan işaretleyicimi takacağım yeri göstermek için, ya arttırma eksiltme yapmıyorum ama işaretleyicimi takacağım yeri göstermek için tekrardan geldim. İpimi üzerine doluyorum. Bakın işaretleyicimin olduğu yere. İşaretleyicimi çıkarıyorum. İşaretleyicimin olduğu yere tığımı batıyorum. İpimi 3 kere de çekiyorum. 2 ve 3. 4 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte topluyorum. Bakın buradaki yapıyorum ama bu kısma, sağ kısma kaydığı için işaretleyicimi buraya takmıyorum. İpimi üzerine alıyorum. Hemen bir geriye batıyorum. Ve 2 kere de çekiyorum. Hepsini birlikte topluyorum. Bakın işaretleyicimi bu tarafa takıyorum. Yani bunun üzerine bu kısım denk gelmiş oluyor. Bu son yapmış olduğum yer denk gelmiş oluyor. Buraya işaretleyicimi takıyorum. Zaten şuradan anlayabilirsiniz. 15 tane sayıp işaretleyicimizi takmıştık. Yine 15 tane sık iğnemiz, ilmeğimiz kalmış oldu. Sık iğne diyor buraya. Hemen dönüyorum ve kalan diğer sık iğnelerime de popcornlarımı yaparak sıra sonuna kadar geliyorum. Popcornlarımı oluşturarak sıra sonuna kadar gelmiş oldum. Toplamda 16 tane popcorn elde etmiş oldum bu noktada. İkinci sıramı da bu şekilde tamamladım. Şu şekilde bakın. Tamamladım. Bu noktada hemen bir tane zincir çekiyorum ve 3. sırama geçiş yapıyorum. Burada eksiltme yapacağız. Sık iğne sıramdayım. Dıştan örüyorum. Bir zincirimi çektim. Dibindeki ilk ilmeğime tığımı battım. İpimi çektim. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak işaretleyicimden 4 önceki sık iğneme kadar geliyorum. Evet, sık iğnelerimi tamamlayarak işaretleyicimden bakın 2 ve 4 önceki sık iğneme kadar geldim. Burada yine eksiltme yapacağım. Sağda ve solda. Hemen dibindeki ilk sık iğneme batıyorum. İpimi çekiyorum. Kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte çekerek eksiltmemi yapıyorum. Yanındaki sık iğneme geçiyorum. İpimi çekiyorum. Kapatmıyorum. Yanındakine geçiyorum. İpimi çekiyorum. Bakın 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte çekerek eksiltmemi yapıyorum. Yan yana 2 tane eksiltme yapmış oldum. Hemen bu noktada bakın işaretleyicimi çıkarıyorum. İşaretleyicimin olduğu yere bir sık iğne yapıyorum ve yanındaki sık iğneme de bir sık iğne yapıyorum. Ben bu noktaya işaretleyicimi tekrar takıyorum, işaretleyicimin olduğu yere. 2 eksiltme, 2 tek, 2 sık iğne yaptım ve yanına yine 2 tane eksiltme yapacağım.
Yanındaki sık iğneme batıyorum, ipimi çekiyorum, kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum, ipimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte çekerek eksiltmemi yapıyorum. Yanındaki sık iğneme batıyorum, ipimi çekiyorum, kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum, ipimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte çekerek eksiltmemi yapıyorum. Bu şekilde bakın, 2 bu taraftan, 2 arada tek sık iğne ve 2 eksiltme yapmış oldum. Hemen yanındaki sık iğnelerimi örüyorum. Bakın sonda yine şu kenarda kalıyor. Bunu kesinlikle atlamıyoruz. Şöyle şu şekilde tuttuğunuzda buraya da bir sık iğne yaptım. Bakın işaretleyicimden önce ve sonrasını hemen sayalım. İşaretleyicim burada. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 14 tane sık iğnem bu tarafta kaldı. Buradaki 16'yı da 14'e düştü. İşaretleyicimden sonra bu tarafta 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 13 tane sık iğnem kaldı. 15'te 13'e düşmüş oldu. Bu şekilde 32 tane olan sık iğnem 28'e düşmüş oldu. Hemen 1 ve 2 zincir çekip 3. sıramı tamamladım ve 4. sırama geçiş yapıyorum. Popcorn sıramdayım. İpimi üzerine aldım. Dibindekine değil yanındakine batıyorum. İkisini birlikte ikinci kez battım. İkisini birlikte üçüncü kez battım. 4 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte kapatıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Atladığım yere tekrar batarak ikisini birlikte ve ikisini birlikte çekiyorum. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte toplayarak popcornumu oluşturuyorum. Bu sıramda popcorn sıralarında zaten eksiltme arttırma hiçbir şey yapmıyorduk. Eksiltme arttırma yapmadan her bir yani 2 sık iğneme bir popcorn, 2 sık iğneme bir popcorn şeklinde ilerleyerek bir önceki sıramda 16 taneydi. Burada 14 popcorn'a düşürmüş oluyorum. İşaretleyicimi tekrar takmayı ihmal etmiyorum ve 4. sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. Evet, askımın 4. sırasında da popcornlarımı ördüm. Dediğim gibi 14 tane popcorn elde etmiş oldum. Ve bir tane zincir çekip 5. sırama geçiş yapıyorum. Şöyle. Hemen. Bir tane zincirimi çektim. Zincirimin dibindeki ilk sık iğneme tığımı batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sık iğnelerimi tamamlayarak işaretleyicimden önce 4 tane sık iğnem kalana dek ilerliyorum. 5. sıramda baştaki sık iğnelerimi tamamlayarak bu sefer işaretleyicimden önce 4 bırakmadım, 5 bıraktım. Çünkü hep bu tarafa doğru kaydırdığımızda sayılarımızda yani işaretleyicimizi bu tarafa doğru kaydırdığımızda bu sefer yamulma olacak. O yüzden bir sıramda 4, bir sıramda 5 bırakmaya karar verdim. Baştan itibaren sık iğnelerimi yaptım. Hemen bakın 5 tane işaretleyicimden önce 2, 4, 5 tane sık iğnem kalmış oldu. 5.'ye tığım batıyorum, ipimi çekiyorum, kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum, ipimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte çekerek eksiltmemi yapıyorum. Yanındaki sık iğneme batıyorum, ipimi çekiyorum, kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum, ipimi çekiyorum. 3 ilmeğim var ve hepsini birlikte toplayarak ikinci eksiltmemi oluşturuyorum. Baştan itibaren ne yaptım? 2, 4, 6, 8 ve 9 tane tek sık iğne yaptım. Daha sonrasından 2 tane eksiltme, ikisini bir toplayarak 2 tane eksiltmemi oluşturdum. Toplamda bu kısma kadar 11 tane sık iğnem oluşmuş oldu. Tekrar sayalım. 2, 4, 6, 8, 10 ve 11. 11 tane sık iğne elde etmiş olduk. Bakın işaretleyicimizden hemen bir önceki sık iğnedeyim. Buraya da bir sık iğne yapıyorum. Bakın kaydırmış oldum. Öncekinde ilkini buraya yapmıştım. Burada ilkini bu kısma yapıyorum. İşaretleyicimi çıkarıyorum. Ve işaretleyicimin olduğu yere de bir tane sık iğne yapıyorum. Ve işaretleyicimi tekrar takıyorum.
2 eksiltme, 2 sık iğne yaptım. Hemen yanındaki sık iğneme geçiyorum. İpimi çekiyorum, kapatmıyorum. Yanındakine geçiyorum. İpimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte çekerek eksiltmemi yapıyorum. Yanındaki 2'yi de eksilteceğim yine. Tığımı batıyorum, ipimi çekiyorum, kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum, ipimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte topluyorum. Bakın, işaretleyicimden sonra 2 tane eksiltmemi oluşturmuş oldum. Hemen burada kalan sık iğnelerimi de örüyorum. Eksiltmemden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Köşeyi unutmuyoruz demiştim. 9. sık iğnemi de buraya yapıyorum. Bakın, işaretleyicimden önce 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane ilmeğim kaldı. İşaretleyicimden sonra 2, 4, 6, 8, 10 ve 11 tane sık iğnem kaldı. Hemen 5. sıramı da bu şekilde tamamladım. 2 tane zincir çekip 6. sırama geçiş yapıyorum. 6. sıramda ipimi üzerine dolayıp ilk sık iğneme batmıyorum. İkincisine atlıyorum. Ve popcornlarımı oluşturmaya başlıyorum. Bir önceki popcorn sıramda 14 tane popcorn oluşturmuştum. Bu sıramda 12'ye düşürüyorum. Bu şekilde her 2 sık iğnemde bir popcornumu oluşturarak sıra sonuna kadar geliyorum. Toplamda 12 tane popcorn elde ediyorum. Evet, 6. sıramda da 12 tane popcornumu tamamladım. Toplamda bir önceki sıramda 28 olan sık iğne sayım bu sıramda 24'e düşmüş oldu ve 7. sırama bir tane zincirle geçiş yapıyorum. 7. sıramda da eksiltme yaparak 24 olan sık iğne sayımı 20'ye düşüreceğim. 2 bu taraftan 2 bu taraftan eksiltme yaparak. Hemen dibindeki ilk sık iğneme batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane sık iğnemi yaptım. İşaretleyicimden önce 4 tane sık iğnem kaldı. Bir önceki sıramda 5 bırakmıştım. Bu sıramda 4 bırakıyorum. Hemen bu 4'te eksiltme yapacağım. Yanındaki 4. sık iğneme tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum. Kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte toplayarak eksiltmemi yapıyorum. Yanındaki sık iğneme batıyorum. İpimi çekiyorum. Kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte toplayarak eksiltmemi yapıyorum. 10 tane sık iğne elde etmiş oluyorum işaretleyicimin sağ tarafında. İşaretleyicimin olduğu yere de bir tane sık iğne yapıyorum. İşaretleyicimi tekrar takıyorum. Yanındaki sık iğneme geçiyorum ve bir sık iğne de buraya yapıyorum. 2 eksiltme, 2 sık iğne yapmış oldum. Sondaki 4 sık iğnemi de yine eksiltme yapacağım. Tığımı batıyorum, ipimi çekiyorum, kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum, ipimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte toplayarak eksiltmemi yapıyorum. Bakın, işaretleyicimden sonra 2 tane sık iğne elde etmiş oldum. Yanındaki 2 sık iğnemi de topluyorum. İpimi çekiyorum, kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum, ipimi çekiyorum. 3 ilmeğim var. Hepsini birlikte topluyorum. İşaretleyicimden sonra 3 tane sık iğne elde etmiş oldum. Birisi normal sık iğne, diğerlerini toplayarak yaptım. 3 oldu. Yanındakine 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane sık iğnem oluşmuş oldu. İşaretleyicimin sol tarafında da. Bu şekilde toplamda 20 tane sık iğne elde etmiş oldum. 2 tane zincir çekip 8. sırama geçiş yapıyorum ve 8. sıramda da her bir 2 sık iğnemde bir popcornumu oluşturarak 12 olan popcorn sayımı 10'a düşürmüş oluyorum ve 9. sıramın başında tekrar sizlerle buluşuyorum. Evet, 8. sıramda da
10 popcornumu oluşturarak sıramı tamamladım. Bir tane zincir çekip 9. sırama geçiş yaptım. Bu sıramda yine eksiltme yapacağım. Hemen dibindeki sık iğneme batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne, 2, 3, 4, 4, 2, 4 ve 5. Şuraya da 5. 2, 4, 5 tane sık iğnemi oluşturdum. Bakın işaretleyicimden önce 5 tane sık iğnem kalmış oldu. Hemen buradaki sık iğnelerime de eksiltme yapacağım. 5. sık iğneme batıyorum. İpimi çekiyorum, kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte çekerek topluyorum. Yanındaki sık iğneme geçiyorum. İpimi çekiyorum, kapatmıyorum. Yanındakine geçiyorum. İpimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte çekerek eksiltmemi yapıyorum. 5 sık iğnem vardı başta. 2 tane de eksiltme yaparak sık iğnemi oluşturduğum 7 tane sık iğnem oluşmuş oldu. Yanındaki sık iğneme de batıp bir sık iğne yapıyorum. İşaretleyicimden önce bir tane sık iğnem kalmıştı. Toplamda işaretleyicimin sağ tarafında 8 tane sık iğne elde etmiş oldum. İşaretleyicimin olduğu yere geldim. İşaretleyicimi çıkarıyorum. İşaretleyicimin olduğu yere de bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar işaretleyicimi takıyorum. Hemen yanındaki 2 tane sık iğnemi kapatıyorum. İpimi çekiyorum, kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte toplayarak eksiltmemi yapıyorum. İşaretleyicimden sonraki ilk sık iğnemi toplamış oldum. İlk eksiltmemi yapmış oldum. Hemen yanındaki sık iğneme batıyorum. İpimi çekiyorum, kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte çekerek eksiltmemi yapıyorum. 4 tane sık iğnemi 2'ye düşürmüş oldum burada. 2 tane sık iğne yaptım. Yani hemen yanındaki sık iğneme batıyorum. 1 sık iğne yapıyorum. 3, yanındakine 4, 5, 6, bakın son sık iğnem şu şekilde dönmüş şekilde duruyor. Buraya da 7. sık iğnemi yapıyorum. İşaretleyicimden sonra 7 tane sık iğne elde etmiş oldum. İşaretleyicimden önce de 8 tane sık iğnem var. Ve 2 zincir çekip 10. sırama geçiş yapıyorum. Bu sıramda bir önceki sıramda 20 olan sık iğne sayım 16'ya düşmüş oldu. Burada da popcorn sıramı oluşturacağım. Popcornlarımı da 10 tane olan popcornumu 8'e düşürmüş oluyorum. Her iki sık iğnemde bir popcorn oluşturuyorum ve 8 tane popcornumu oluşturup 11. sıramda tekrar geliyorum. Evet, 10. sıramda da 8 tane popcorn tamamladım ve 11. sıramın başındayım. Sık iğne sırama geldim. Burada tekrar bir eksiltme yapacağım. Bir önceki eksiltmemde 5 ilmek bırakmıştım. Bu sefer 4 ilmek bırakacağım. Hemen dibindeki zincirimi çektikten sonra dibindeki ilk sık iğneme batıyorum. İpimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 2 oldu. Yanındakine 3. Yanındakine 4. 4 sık iğnemi yaptım. Ve bakın işaretleyicimden önce 4 tane sık iğnem kalmış oldu. Burada hemen 4.'ye batıyorum. İpimi çekiyorum. Kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. 3 ilmeğim oldu. Hepsini birlikte toplayarak ilk eksiltmemi yapıyorum. Hemen yanındakilere yine eksiltme yapacağım. Tığım batıyorum. İpimi çekiyorum. Kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. 3 ilmeğim var. Hepsini birlikte çekerek eksiltmemi yapıyorum. 8 olan sık iğnemi 6'ya düşürmüş oldum. İşaretleyicimden sonra bakın 4 sık iğne yaptım. 2 tane de eksiltme yaparak 6 tane sık iğneye ulaşmış oldum. İşaretleyicimin olduğu yerdeyim. İşaretleyicimi çıkarıp buraya bir sık iğne yapıyorum. Hemen aynı yere işaretleyicimi tekrar takıyorum. Yanındaki sık iğneme geçiyorum ve buraya da bir sık iğne yapıyorum. Eksiltmemden sonra 2 tek sık iğne örmüş oldum. Yanındaki yine 4 tane sık iğneme eksiltme yapacağım. Hemen yanındaki sık iğneme geçiyorum. İpimi çekiyorum. Kapatmıyorum. Yanındakine geçiyorum. İpimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim var. Ve hepsini birlikte çekerek eksiltmemi yapıyorum.
Yanındaki 2 tane yine toplayacağım. Tığımı batıyorum, kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum, ipimi çekiyorum. 3 ilmeğim var. Hepsini birlikte çekerek ikinci eksiltmemi yapıyorum. İşaretleyicimden sonra bakın, bir normal tek sık iğne, 2 tane de eksiltme yaparak 3 tane sık iğneye ulaşmış oldum. Yanındaki sık iğneme batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum, 4 ve son sık iğneme de bakın şurada şöyle duruyor. Burayı da atlamıyorum, şöyle duruyor. Buraya da tığımı batıp ipimi çekiyorum ve bir sık iğne de buraya yapıyorum. Toplamda bir önceki sıramda 16 olan sık iğne sayımı 12'ye düşürmüş oluyorum. Bu sıramda işaretleyicimden önce 8, işaretleyicimden sonra 7 tane, işaretleyicimden önce 6, işaretleyicimden sonra 5 tane sık iğne elde etmiş oluyorum. 2 zincir çekip 11. sırama geçiş yapıyorum. 11. sıramda da 12. sırama geçiyorum. Bir önceki popcorn sıramda 8 olan popcornumu bu sıramda 6'ya düşürmüş oluyorum. 6 tane popcorn elde edip 13. sıramın başında tekrar geliyorum. Evet, 12. sıramda tamamladım. 6 tane popcorn elde etmiş oldum. Bir zincir çekip 13. sırama geçiş yaptım. Burada yine sık iğne sıramdayım. Eksiltmemi yapacağım. Bu benim artık son eksiltmem. Bundan sonra eksiltmelerimi bitiriyorum. Hemen bakın dibindeki zincirimi çektim. Dibindeki ilk sık iğneme tığımı batıyorum. İpimi çekip bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine 2, bir öncekinde 4 ilmek bırakmıştık. Burada 5 bırakacağız. 2, 4. Şu ikinciyi sıkıyorum geri. Hemen bakın bir tane sık iğne yaptım dibine. 2, 4 ve 5 tane sık iğnem kaldı işaretleyicimden önce. Hemen buradaki ilk sık iğneme tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum, kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte topluyorum. Yanındaki 2 sık iğneme yine eksiltme yapacağım. Tığımı batıyorum, ipimi çekiyorum, kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum, ipimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte çekerek eksiltmemi yapıyorum. Bir sık iğne yaptım. 2 tane eksiltme yaparak 2'ye düşürmüş oldum sık iğne sayımı. 3 tane sık iğne elde etmiş oldum. İşaretleyicimden önce bir tane sık iğnem kaldı ve buraya da bir sık iğne yapıyorum. 4 tane sık iğnem oluşmuş oldu işaretleyicimden önce. Hemen işaretleyicimi çıkarıyorum. İşaretleyicimin olduğu yere de bir sık iğne yapıyorum. İşaretleyicimi tekrar takıyorum. Sonda 2, 4 ve 5 tane sık iğnem kaldı. İşaretleyicimden sonra dibindeki ilk sık iğneme batıyorum. İpimi çekiyorum, kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte çekerek eksiltmemi yapıyorum. Yanındaki 2 sık iğneme de aynı işlemi uyguluyorum. İpimi çekiyorum, kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte çekerek ikinci eksiltmemi de yapıyorum. Ve son, bakın şuradaki son sık iğneme de tığımı batıp ipimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. İşaretleyicimden önce 4 sık iğnem oluştu. İşaretleyicimden sonra 3 tane sık iğnem oluşmuş oldu işaretleyicimi saymadan. Toplamda 8 tane ilmek elde etmiş oldum 13. sıramda. Hemen 1 ve 2 zincir çekiyorum. Örgümü çevirip popcorn sırama geçiş yapıyorum. Bir önceki sıramda 6 tane olan popcornumu 4'e düşürüyorum. Popcorn sıramı tamamlıyorum. 4 tane popcornumu yapıyorum. Artık işaretleyicimi bu noktada çıkarabilirim. İşaretleyiciye ihtiyacım kalmadı. 4 tane popcornumu yapıyorum. Bir zincir çekip 15. sırama geçiş yapıyorum. 15. sıramda da sık iğnemi örüyorum. 16. sırama geçiyorum. Popcorn sırası bu şekilde yeter uzunluğa gelene kadar devam ediyorum. Ben şu anda 4 popcorn sıramdan sonra artık diğer askımı da yapacağım. Ona göre belirleyeceğim aradaki sayıyı. Şimdi hemen bundan sonra direkt yandaki diğer askıma geçiş yapacağım. Onu da nasıl başladığımı göstereyim hemen sizlere. Bakın bu askımı tamamladım. Yeter uzunluğa geldim. İşte 4 popcornumu bir sıra popcorn, bir sıra sık iğne, bir sıra popcorn, bir sıra sık iğne şeklinde ilerlettim. Bitirdim artık. Ben bitirmeden direkt geçiş yapıyorum. Şöyle hemen ipimi alayım.
Evet. Bakın örgümü şu şekilde düz tuttum. Hatırlarsanız başlarken ilk sıramızı şuradan başlamıştık. Diğer taraftan sık iğne olarak, yani modelimizin bittiği yerden kaydırma yaparak başlamıştık. Sık iğne ile dış taraftan örerek başlamıştık. Dış taraftan örerek bu şekilde geldik buraya kadar. Aynı şekilde buradan devam ediyormuşuz gibi burayı boş bırakıyoruz. Buradaki işaretleyicimizin olduğu yerden başlıyoruz. Hemen bu noktada işaretleyicimi şöyle çıkarmadan bir tane zincirimi çekeyim. Bağlama zincirim. Bu ip kayan bir ip olduğu için daha sonrasında çıkmasın diye direkt zincirle bağladım. İşaretleyicimi burada çıkarıyorum. İşaretleyicimin olduğu yere tığımı batıp ipimi çekiyorum. Zincir çekeyim ipime ve bir tane zincir çekiyorum. Hemen bu noktada aynı yere tekrar batarak bir tane sık iğne oluşturuyorum. Yanındaki sık iğneme geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme bir sık iğne yapıyorum. Başlangıç noktamı bu şekilde ayarlıyorum. Yani dıştan örecek şekilde sık iğne sıramı buradan başlayarak devam ettiriyorum. Şurada bitirmiştim. İlk sıra sık iğneme. Buradan devam ederek dıştan örecek şekilde sık iğnelerime başladım. Yine aynı şekilde burada hangi işlemi uyguladıysam bu tarafta da aynı işlemi uyguluyorum. Buradaki 32 tane sık iğnemi örüyorum. Buradaki işaretleyicime kadar. Şu ortadaki işaretleyicimi kaybetmiyorum yine eksiltmelerim için. 32 sık iğnemi örüyorum. 16 tane, ikinci sıramda 16 tane popcornumu tamamlıyorum. Üçüncü sıramda yine sık iğne sıramda eksiltmemi yapıyorum. 2 sağdan 2 soldan eksiltme yaparak 16 popcornumu 14'e düşürüyorum. Bu şekilde bu tarafta hangi işlemleri uyguladıysak diğer tarafta da aynısını uygulayarak eksiltmelerimi tamamlayıp 4 tane popcorn düşene kadar yine burayı da ilerletiyorum. Daha sonrasında da yeter uzunluğa gelene kadar 4 popcornumu ve 8 sık iğneme bir sıra sık iğne, bir sıra popcorn, bir sıra sık iğne, bir sıra popcorn şeklinde ilerleterek yeter uzunluğa geliyorum ve askımın dikişi için sizlerle buluşuyorum. Evet, 4 sıra 4 popcorn sıramı da tamamlamış oldum. Toplamda bakın baştan itibaren 20 sıra tamamlamış oldum. Şimdi 4 popcorn sıramı düştüğümde 14. sıramdaydım. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 sıra tamamlamış oldum bu şekilde. Son olarak ölçüsünü de paylaşayım. Bakın popcorn sıramda bitirdim. Sık iğne sırası yapmadım. Hemen ölçüsünde paylaşayım. Şu şekilde şuradan itibaren ölçeceğim. Şöyle denk getirerek ölçerseniz doğru ölçüye ulaşabilirsiniz. Şuradan ölçüyorum. 22 santim askımın ölçüsü olmuş oldu. Diğer tarafı da aynı şekilde hazırladım. Son olarak 4 popcornum kaldıktan sonra 4 sırada 4 popcornumu ördüm. Bu şekilde hemen diğer taraftaki ipimi kopardım. Sol taraftaki sağ askımdayım. Hemen son popcorn sıramı tamamladım. Burada artık birleştirme kısmına geçiş yapıyorum. Öncelikle bir tane zincir çektim. Bağlamak, sıkılamak adına hemen karşısındaki şöyle yapayım. Hemen karşısındaki askımı da aldım. Bakın burada dibindeki ilk ilmeğime battım. Ve karşısındaki bakın şu ortadan batıyorum. Arka kanadını alıyorum. Şurayı. Ortadan battım. Karşısındakine şöyle bu sefer birbirine bakan kanatlara batıyorum yani. Bana doğru olan kanadı alıyorum. Alttan batıyorum. Şöyle. Şu şekilde ipimi çekiyorum. Kaydırmamı yapıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Bakın üstten battım. Şu şekilde ve karşısındakine şöyle alttan battım. 2 birbirine bakan kanadı aldım ve kaydırmamı yaptım. Yanındakine aynı şekilde, karşısındakine aynı şekilde kaydırmamı yapıyorum. Yanındakine, karşısındakine kaydırmamı yapıyorum. Yanındakine, karşısındakine
yanındakine ve karşısındakine. Yanındakine, karşısındakine. Ve bakın son ilmeklerim kaldı. Buna da batıyorum şu şekilde ve karşısındakine batıyorum. Ve kaydırmamı yapıyorum. Bu şekilde şöyle düzelttiğinizde gayet düzgün bir görüntü oluşuyor. Kaydırmalarımı yaptım ve kenar kısmı kadar geldim. Artık bu kısımlara kaydırmayla bitireceğim. Çantamın son işlemini yapıyorum. Hemen şu şekilde çevirdim. Kaydırmalarımı yaptıktan sonra hemen yanındaki ilk boşluğuma, şuradaki bakın, şuradaki ilk boşluğuma batıyorum. İpimi de arada yürüteceğim. İpimi çekiyorum ve kaydırmamı yapıyorum. Hemen yanındaki boşluğuma batıyorum şuraya. İkinci zincirimin olduğu yere yani. İpimi çekiyorum, kaydırmamı yapıyorum. Yanındaki bakın sık iğnemin olduğu boşluğa geldim. Buraya da o kadar sıkı yapmışım ki çekemedim. Batıyorum ve kaydırmamı yapıyorum. Şurada bir boşluğum var. Buraya batıyorum. İpimi de yürüteyim ve kaydırmamı yapıyorum. Hemen yanındaki boşluğuma batıyorum. Bakın şuraya ve kaydırmamı yapıyorum. Hemen şuradaki boşluğa batıyorum. Bakayım. Şuradaki. Şöyle bir ilmeğim var. Şu şekilde. Buraya da batıyorum ve kaydırmamı yapıyorum. Yanındaki sık iğne boşluğuma geldim. Buraya da kaydırmamı yapıyorum. Bakın yanında boşluk var. Oraya geldim. Kaydırmamı yapıyorum. Hemen şu aradaki boşluğuma şöyle kaydırmamı yapıyorum. Bakın sık iğnemin olduğu yerdeyim. Ve bu boşluğuma kaydırmamı yapıyorum. Bu şekilde kaydırmalarımı yaparak ilerliyorum. Bakın şurada askımın ilk sırasının şu kısma kadar kaydırmalarımı yapıp geliyorum. Evet, burada köşemin olduğu yere kadar geldim. Bakın son bir sıram kaldı. Burada hemen bir kez battım popcornumun olduğu yere. Şuraya da batıyorum. Bakın şuradaki yere batıyorum. İpimi çekip kaydırmamı yapıyorum. Şu ortadaki boşluğa batmıyorum. Şuraya batmadan direkt karşıdaki şu kısma geçiş yapıyorum. İpimi çekip kaydırmamı yapıyorum. Yanındakine kaydırmamı yapıyorum. Ve yanındakine kaydırmamı yapıyorum. Bu şekilde kaydırmalarımı yaparak, şurada ovalleşme oldu. Kaydırmalarımı yaparak köşeme kadar ilerliyorum. Kaydırmalarımı yaparak son ilmeğimin olduğu yere kadar geldim. Son popcornumun tepesine kadar geldim. Buraya da tığımı batıp kaydırmamı yapıyorum. Bakın şu ortadaki boşluğa yine batmıyorum. Hemen buradan yukarı popcornumun olduğu yere batarak çıkıyorum. Şu şekilde ipimi çekip kaydırmamı yapıyorum. Hemen yanındaki boşluğuma batıyorum ve kaydırmamı yapıyorum. Yanındaki boşluğuma batıyorum, kaydırmamı yapıyorum. Bu şekilde dönmüş oluyorum. Bakın ovalleşme oldu. Bu şekilde kaydırmalarımı yaparak köşe boşluğuma kadar geliyorum ve burada yine kaydırmamı yapıp en son arkada ipimi koparıp arada gizleyip bitiriyorum. Aynı işlemi artık ipimi koparıyorum. Aynı işlemi diğer tarafıma geçiyorum. Diğer askımın diğer orta kısmına. Aynı işlemi burada da uyguluyorum. İsterseniz buradan başlayabilirsiniz. İsterseniz herhangi bir yerden başlayarak yine yapabilirsiniz. Ama en düzgün duracak yer bence kesinlikle yine tepesi olacak. O şekilde başlayarak kaydırmalarımızı yapıyoruz ve artık çantamız hazır. Umarım videomdan memnun kalmışsınızdır. Kanalıma abone olmayı ve yaptığınız çantaları bana Instagram üzerinden göndermeyi unutmayın. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere.